Biz şu anda Silivri'nin Büyükçavuşlu köyündeyiz. Çerkezköy tarafına daha yakın bir kırsaldayız. 2014 yılında solucan gübresi yaparak aslında toprağa hizmete başladım. Turizmciyim, beyaz yakalı bir aileden geliyorum. Biz çok kuşaklardır İstanbul'da oturan bir aileyiz. Dolayısıyla da toprağa geçiş biraz tabii sıkıntılıydı ama yıllardır gönlüm ata tohumlarında olduğu için ve zehirsiz tarımda, onarıcı tarımda, permakültürde olduğu için balkonda, saksıda üretim yaparken bir anda kendimi 2017 yılında burada buldum. Çok isteyerek tabii geldim. Çünkü endüstriyel tarımın bize verdiği zararları yıllardır yazıyordum, çiziyordum, okuyordum, araştırıyordum. Felsefik olarak da zarar vermek yerine onarmak istedim. Yani durmak da değil, onarmak istedim. Dolayısıyla da solucan gübresiyle başlayarak daha sonra da bütüncül, onarıcı tarım, permakültür ilkelerine uyarak öldürmeden agrohomeopatik remedilerle, ilaçlarla bir şey, yani farklı bir şeyler yapmamız gerekiyordu ve benim gibi insanların olduğunu da gördüğüm için böyle bir yani kaçış değil de aslında kendimi kurtarış diyeyim. Sonradan olma görgüsüz köylü diyebilirim. Çünkü köylü olamıyoruz. Yani biz beyaz yakalı olduğumuz için mesela buranın çok sevdiğim ablalarım, abilerim var köyde. Havaya bir bakıyor, şuradan geliyor, şöyle olacak, buradan geliyor, böyle olacak. Böyle ağızların içine bakıyorum öğreneyim diye. Çünkü köylülük, çiftçilik başka bir şey. Yani nesillerce yapmanız lazım. Bu çiftlik kısmet olur da oğlumun, kızının, işte torununun falan sürdürdüğü bir iş olursa o zaman biz köylüyüz ve çiftçiyiz diyebiliriz. Şu anda biz 2017'den 2022 işte bitiyor. 5. senemizi bitirdik. Tabii ki onarıyorum. Tabii ki bütüncül bakıyorum. Tabii ki permakültür ilkelerini uyguluyorum. Tabii ki zehirsiz tarım yapıyorum. Ama haddimi bilmem lazım. Çiftçiyim bile diyemem. Köylüyüm hiç diyemem. Keşke diyebilsem. Amacımız ilk öncelikle toprağı onarmak. Toprağı onarmak ne demek? Zarar vermemek demek öncelikle. Toprakları her türlü zehirle, ilaç adı altında öldürüyoruz. Şeker gübresi diyor pozitif bir anlam yüklemek için. Yani şeker değil ki. Bütün o suni gübreler tuz formundaki kimyasallar. Sen topraktaki böceği öldürdün, mantarı öldürdün, protozoayı öldürdün, solucanı öldürdün. Toprak değil ki o. Benim düşünceme göre toprak beslenir. Toprak besleniyorsa zaten bitkiyi beslemeye gerek yoktur. Ama toprağınızı işte herbisit, fungisit, çeşitli isitlerle yani pestisitlerle yani zehirlerle öldürüyorsanız, adına şeker gübresi diyorsanız, adına işte mantar öldürücü diyorsanız, zaten toprağı öldürüyorsanız mecbursunuz üstünde zar zor duracak olan bir ayçiçeğini, bir domatesi, her ne yetiştiriyorsanız onları beslemeye. Halbuki bizim çiftliğimizde hiçbir zehir kullanılmıyor. Hiçbir şekilde hiçbir sentetik molekül girmiyor. Ve çeşitli yöntemlerle biz toprağımızı onarıyoruz. Hiç kimseye, hiçbir şeye ihtiyacınız olmadan küçücük bir toprakta kendinizi besleyebilirsiniz. Çevrenize zehir saçmadan çeşitli yöntemlerle aslında bütüncül bakışla zarar vermeden onararak gidebilirsiniz. Aslında hiçbir şekilde GDO'lara, hibritlere, zehirlere muhtaç olmadığımızı anlayarak bir çiftlik kurabilirsiniz. Bu çiftliğin amacı aslında bunu da gösterebilmek. Gelişmeye ve yeni şeyler öğrenmeye çok ciddi bir inat var, direnç var ve bu direnci kırabilmek için aslında ben buradayım. Yaratılmış her şeyin aslında bir dengede olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Buraya biz işte taşındığımızda burası kupkuru bir alandı. Otlar vardı sadece. 100 küsur fidan diktik. Şeftali ağacımızda yaprak biti geldi. Yaprak bitleri atmosferden yağar, bir anda geliverirler. Yani şaşırırsınız hiç her şey düzgünken. Hemen ısırganım vardı zaten. Preparat yapmıştım. Fısfısladım ki gübredir aynı zamanda yapraktan. Bitler ölmeye başladı. Hiçbir şey ölmedi başka. Bitler ölmeye başladı. Ardından uğur böcekleri zaten doluştular. Oh yemek var diye. Canlı kalanları da onlar yediler. 15 gün sonra bir daha. Çok basit, her yerde var ısırgan yani. Suya koyuyorsunuz, karıştırıyorsunuz, süzüyorsunuz, fısfıslıyorsunuz. Ben niye dünyanın parasını bir de ithal edilmiş bir şeye, dolar üzerinden, euro üzerinden para verip de zehir yapayım ve toprağımı öldüreyim? Köylülere bunları anlatmaya çalışıyoruz ama o inat, o direnç nasıl kırılır? Hala onun arayışı içindeyim.
Sıkıntı bu kullanılan terminolojide ve insanları çaresizliğe iten söylemlerde. İşte aç kalırsınız, dünyada şu kadar insan var, şu kadar insan olacağız, işte GDO'ya mecbursunuz, endüstriyel tarıma mecbursunuz. Nedense hep verim üzerinden konuşuluyor ki bu da yine endüstrinin, işte bunları yapan insanların kafa bulandırması. Konumuz verim değil. Konumuz beslenmeden bahsediyoruz. Biz araba üretiminden bahsetmiyoruz. Biz işte ne bileyim tekerlek falan yapmıyoruz. Biz beslenmeden bahsediyoruz. Bugün bir mikro besin açlığı varsa, hücreleriniz aç ise, yediğiniz halde karnınız doyuyor ama beslenemiyorsanız bir sıkıntı vardır o verimde. Sen eğer Ocak ayında Antalya'dan İstanbul'a domates getiriyorsan, domatesin içinde 3 miligram bile likopen yoksa ve dünyanın parasıysa ve şikayet ediyorsan enflasyonda bir sıkıntı vardır. Çünkü bilmiyorsun domates neden yazın yetişiyor. Güneşin enerjisini depolayacak, vitaminlerini alacak. Serada 50 tane zehirli kimyasallarla bombus arısı koymuş. Ne yapayım? Ne yapsın domates, ne yapsın? Onun Temmuz'da olması lazım, Ağustos'ta olması lazım. Köy diye bir şey kalmadı. Zaten tarıma yapılan en büyük haksızlık, yani köylünün köylü olmaktan utanması ve biz şehirliyiz, mahalleyiz falan gibi bir neye inanarak ne yaptılar? Şimdi sürünüyorlar. Ne meraları kaldı ne bir şey. 2 tane tavuk bahçesinde besleyemeyecek hale geldi. Çünkü mahalle oldular, iyi oldular. Bunun acilen geri dönmesi lazım. Acilen yapılacak işlerin başında da bu köy statüsünün geri verilmesi, meraların korunması, otlakların ve çiftçinin tabii korunması. Yani dediğim gibi ben buraya çok güzel bir ev de yapabilirim şu anda. Niye yapayım ki? Yani burası çünkü mümkün olunca toprak lazım bize. Biz ev yemeyeceğiz. Biz yolu yemeyeceğiz. Biz toprağa ihtiyacımız var. İstanbul çeperinde tarım yapmak isteyenler için bu endüstriyel de olabilir. Bizim gibi hani vaha gibi korunmuş bölgelerde olabilir zehirsiz. Şöyle bir sıkıntı var. Maalesef bazı köylüler çalışmak istemedikleri için canları istediği zaman 3 dönüm, 5 dönüm, 3 dönüm, 5 dönüm satıyorlar ve onun parasını bütün yıl yiyorlar. Bu kolay bir para geliyor. Niye ben çalışayım ki diye düşünüyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Tarım arazilerinin 3'er 5'er sanki böyle hani fare kemirir gibi küçülmesini, ardından imar izni verilerek 300 metrekarelere parsellenip bir tane işte gecekondu gibi bir şey konup ondan sonra her yere bir artezyen açılıp, artiferdeki su da çok kıymetli, yollar yapılıp falan, bu çok tehlikeli. Dolayısıyla da ben geleceği ve toprağın kıymetini düşünerek açıkçası tarım arazilerinin imara açılmasından yana değilim.